ünlü astroloji uzmanı, şöhretlerin astroloji danışmanı. Evet, Teşekkür ederim. rica ederim. Astrolojinin prensesi İpek Canbulat'la birlikteyiz yine. İpek hoş geldin yayınıma. Efendim hoş bulduk. Bütün izleyenlere, aynı zamanda Bilal abinin bütün abonelerine buradan selam, sevgiler gönderiyorum. Bakalım bugün konularımızda neler var? Güncellendi mi, güncellenmedi mi onu da bilmiyorum. Bilal abi çünkü sabah erken kalkar ve bunları yapar ya, çalışır bunlar üzerinde. Bakalım Evet, bugünkü konular neyle gelecek bana? Ben onları da bilmiş değilim. Biz de onların üzerine yorumlarımızı yapmış olacağız. Hepinize ben buradan selam, sevgiler gönderiyorum. İyi seyirler diliyorum efendim. evet İpek, şimdi başlarken, şu Instagram adresini lütfen bir söyler misin? Ay, çok teşekkür İnsanlar ederim. Sağ olun soruyorlar. çünkü, biliyorum, biliyorum. Bilal abi, Instagram adresim İpek Astro. Hatta İpek Ünlü Koç da yazabilirsiniz oraya. Ama beni internetten aramak da zor değil. İpek Can Bulat olarak da arayabilirsiniz ama benim Instagram adresim İpek Astro. İpek Astro. İpek Zaten görürsünüz TV programı orada göreceksiniz. Dolayısıyla, bir dakika ne zaman başladınız ben niye görmedim diyor. Biz şimdi başladı. hemen yeni girdik daha çok olmadı. Yeni girdik daha. Caner'im merhabalar. Evet. Merhaba bütün arkadaşlara. Moderatörümüz Caner'e de merhaba. Sıla Deveci, Rosmaria, Çiğdem, Stoak, Gülşah, bütün arkadaşlara merhaba. Gülşah Dostlar benim danışanım bu arada. Sevgiler öyle mi? Gülşah'cığım. Evet, Öyle mi? danışanım. Danışalım derken sen aynı zamanda Yıldızname'ye de bakıyorsun bildiğim kadarıyla. Doğum haritası da çıkartıyorsun, değil mi? 20 kadar bir televizyonda bir program geçmişim var ama uyduda program yapıyordum. Yerel kanallara çok fazla çıkmazdım. Çünkü genelde böyle, çok böyle spiritüelle ilgilenen, işte, ne bileyim, enerjilere inanan kesimin, ben Anadolu kesimi olduğuna inanıyorum. Genelde, danışanlarımın %90'ı oradan. Doğru. Hem yıldızname bakıyorum hem doğum haritası çıkarıyorum. Astrolog olarak geçiyordu. Rütük'ten dolayı öyle geçiyordu programlarımızın ismi. Aslında İpek ile Astroloji yahut İpek ile Enerjiydi programın adı. Çok güzel, çok güzel. Peki, şimdi İpek ile Enerji burada devam ediyor. Dostlar, lütfen, beğen yaparsanız memnun olurum yayına başlarken, sonra unutabiliyorsunuz ve abone olmadan izleyen dostlar da abone olurlarsa, mutlu oluruz arkadaşlar. Sizlerin desteği bizler için çok önemli veya Bu arada Atlas Caner ne diyorlar? Bir saniye telefonu ve iPad'i alıp geliyorum hemen. telefonu ve iPad'i alıp geliyorum dedi İpek. İpek meşgul kadın sürekli olarak arkadaşları arayabiliyor. Arkadaşları da az buz değil tabii. Ünlüler dünyasından oldukları için sonra Teşekkür gönül koyarlar. ederim. Nasıl? Nasıl? Sağ ol, eksik olma, teşekkür ederim ama telefonlarımı, sizin izleyenlerinize ve takipçilerinize saygısızlık olur, kapatmak durumundayım. O açıdan unuttuğum için aldım yanıma. Ha, peki. Peki ama Bülent Ersoy ararsa bulamazsa kızmaz mı? O her türlü bana ulaşır ve Ha, bilir. ulaşır. Tamam. Burada canlı yayına yazar, yine ulaşır sana. Evet, Tabii dostlar, ulaşır, doğru. herkese konuşacağız ama öncelikle sevgili Afra Saraçoğlu'na, iyi ki doğdun diyelim, doğum gününü kutlayalım yayına başlarken. Onu da geniş geniş biraz sonra Afra Saraçoğlu'nda konuşacağız dostlar. Afra Saraçoğlu 2 Aralık doğumlu bugün. İpekçiğim, istersen öncelikle bir Afra Saraçoğlu'nun burcunu bir daha bir hatırlatsan Yay burcu. özelliklerini, Afra'nın burcu özelliklerini. Yay burcu, Kadınlar Mert'in burcu için, da Kova burcu. kadınlar için, Dolayısıyla anlamadım. kadın, Yay burcu için, kadın Yay burçları, Şimdi, erkek kadın Bilal abiciğim, her zaman söylediğim bir şey var. Şimdi kadınlarınla erkeklerin, tabii ki aynı değil ama bunun en büyük faktörü doğum haritasına çıkar. Çünkü muhakkak. doğum haritasını çıkardığımız zaman bizim gökyüzünde o an doğduğun zaman seni nerede, hangi gezegen etkiliyor yahut hangi gezegenin, açıları var bu gezegenlerin. O açılar içerisinde sert açılı giriş var mı, yok mu? Bunları bize gösteriyor ama ben Yay burcu, çok yakın danışanlarım var benim. Dolayısıyla Yay burcunun en büyük belirgin özelliği bir defa son derece kinci olmasıdır. Onu söyleyeyim baştan. Canım Son kapıyı derece kapatır. ikinci Afra öyle bir insan değil ya. Değil, öyle bir Bak, insan değil. diyorum, istisnalar kaideyi bozmaz. Evet, Amma ve lakin
Ben şunu söyleyebilirim, çok yay tanıdığım var. Bir defa bunlar ateş grubudur. Ateş grubu burçları her zaman böyle, nasıl anlatayım, çok sakindir ama öyle bir an gelir ki fevri davranışlar sergiler ve siz o an inanamazsınız. "Acaba bu mu? Ya, yanlış mı tanıdım? Nasıl oldu?" diye hiç tanıyamazsınız yani. Şok yaşarsınız adeta. Ama çok şanslıdır. İş hayatında başarılıdır. Hiçbir kimsenin yani yardımı olmadan, hiçbir kimsenin ona katkısı olmadan hayatını kendi, idame eder. O hayatının çizgisini ve akışını kendi kararlarıyla yönetir. Anlatabiliyor muyum? Çok Şimdi muvaffak ve aynı Başak. şimdi şimdi bu söylediğin özellikle Afra Saraçoğlu'nu tarif ettin bize. Afra Saraçoğlu kimse ayaklarının üzerinde duruyor. Kimseyi istemiyor destek olarak. Kimsenin yardımına, desteğine ihtiyacı yok. Tek başına Kesin yürüyen bir kadın gerektiği zaman. Evet. Gerektiği zaman. Bugüne kadar öyle geldi ama Mert'i çok sevdi. Mert Ramazan Demirsiz yapamıyor, o ayrı. Mert'i çok sevdi. Şunu söylemek istiyorum değerli izleyenler, yurt dışından, dünyanın her tarafından bizi izleyenler, sizden bir ricam olabilir mi? Hepimizin çok sevdiği Afra Saraçoğlu'na bir sürpriz yapmak istiyorum. Lütfen kendi dillerinizde, kendi ülkelerinizin konuştuğu dillerde Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutlar mısınız? Mutlu yıllar Afra. Doğum günü kutlu olsun Afra diye YouTube'da bu videonun altına yazarsanız ve arkasına da kendi ülkenizin bayrak emojisini koyarsanız hepsini birden yayınlayacağım kendi story'imde Afra Saraçoğlu'nu etiketleyerek. Afra Saraçoğlu'ndan benim takipçilerimden Afra Saraçoğlu'na mutlu yıllar dileği diye. Bunu sizden bekliyorum. Bu altyazı tercüme olarak okuduğunuz zaman yayından sonra lütfen bunu yapın, olur mu? Peki dostlar, İpek Can Bulat Afra Saraçoğlu'nun burcunu genel olarak yorumladı. Biraz sonra Afra Saraçoğlu konusuna geri döneceğiz. Ama sizlerin sevdiğiniz bir başka oyuncuyu konuşalım mı? Hande Erçel. Hande Erçel ne yapmış biliyor musun İpek? Hayır, bilmiyorum. Çünkü takip etmedim onu. Bugün sürekli Afra ile ilgileniyordum ve başka diğer magazinlere de baktım ama bilmiyorum, görmedim yani. Ne yapmış merak Ben ettim. de yayına girerken haberim oldu. Riva'yı biliyorsun, İstanbul'da Riva'yı. Çok Karadeniz iyi kenarı. biliyorum. Tarkan yaşar orada. Tarkan'ın yaşadığı yer. Evet. Evet, Karadeniz kenarında, bilmeyenler için söyleyelim, ormanlar içinde yemyeşil, doğa harikası bir yer ve orada çok güzel evler yapıldı son 10-15 senede biliyorsun. Çok güzel villalar, konaklar Evet, yapıldı. biliyorum. Çok Ve biliyorum. Hande Erçel oradan 2 milyon dolara daha yeni bir ev beğendi, aldı yatırım için. Ya bu kızın dizileri tutmuyor ama çok para kazanmaya devam ediyor. Reklamlardan kazanıyor, işte dijitalden kazanıyor. 2 milyon dolar da Bazı, sanatçılar gibi 84 milyon marka oldu. lira. Heh, pardon. Şimdi bazı sanatçılar gibi marka olmuş, Evet, aktörlerin gibi marka olmuş, dizi yıldızları da var, film yıldızları da var. Aslında Hande Erçel şu anda büyük bir marka oldu. O açıdan dolayı, çok muvaffak ve başarılı. Tabii ki filmler var. Tabii ki Hande'nin, çok başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben Hande'yi beğeniyorum ve çok daha başarılı olacağına da inanıyorum. Hiç kimse onun peşini bırakmaz. Bir defa son derece üretken bir insan ve üretmeye de devam edecek. Ama tabii ki biliyorsun bizim ülkemizde meyve veren ağaç taşlanır her zaman, onu da taşlayacaklar. Yapanlar da var yani. Aynı Afra'yla Mert'e yapıldığı gibi. evet. Hande Erçel'i çok beğendiğini söylüyor İpek. Peki bir sevgili de buldu. Şimdi yeni bir aşka da yelken açtı. Dün de kendisi bir paylaşım yaptı story'de. Yeni bir başlangıç diye. Onu ben bu yeni ilişkisinin başlamasına yorumladım. Böyle bilmece soruyor orada sanki. Yeni bir başlangıç diyor ama çok mutlu bir de fotoğrafını, gülerken bir fotoğrafını yayınladı. Yeni bir ilişkiye başladığını adım gibi biliyorum. Bu ne diyeceksin? Hani ispatın diyeceksin. İspatı benim 48 yıllık tecrübem ve Hande Erçel'in bize verdiği, bize bizde bıraktığı etki, bu son
paylaşımlarıyla, Metin Akdülger'le setteki o diyaloglarıyla, birbirlerine bakışlarıyla, eee, şanslı bir kız mı? Nasıl görüyorsun? 24 Kasım'da doğum günü. Biz, Eee, daha önce yine geçen haftalarda sanıyorum onu konuşmuştuk, hep hatırladın mı? hep konuşabiliriz çünkü hep karşımıza, önümüze gelen bir yıldız. Nasıl Bak konuşmayalım ki? ben bir dakika onun, siz bana baktırmıştınız. Eğer çok merak ediyorsan bakacağım. Lütfen Tamam. ya. Lütfen. Yok, sadece merak için değil. Bu yeni konusuyla da paralel. Mesela parayı çok mu sever? Bu savurgan mıdır? Şimdi bu bir yatırım mı mesela? Oraya vermesi akıllı, parayı idareli kullandığını mı gösteriyor, bir gayrimenkule yatırmasını? Bu $2 milyon büyük bir ihtimalle yıllardır, 5-6 senedir her yıl yenilenen bir reklam kampanyası var. Firmasının ismini şimdi unuttum. Kadın giyim firması. Bir kısmını oradan aldı diye düşünüyorum. Bir kısmını da bu tutmayan diziden aldığı para, peşin alıyor ya, 13 bölüm tutsa da tutmasa Tamam, da. hatta şeyi tartışmıştık, hatırlar mısın? Peşin aldı ama dizi maalesef tutmadığı için yarıda bırakılmıştı ve Evet. siz demiştiniz ki, "Nasıl bir durum bu?" Ben de size etik olmadığını söylemiştim. Ben sadece şunu merak ediyorum. Acaba gerçekten bu para geri iade edildi mi yoksa başka bir dizi ya da başka bir film olayı mı söz konusu? Bunu merak ettim ben. Zannetmiyorum iade edildiğini. Hande Erçel bir güzellik yapmak istediyse yapımcıya, ileride yapacağımız yeni bir projeye sayarsın demiştir. Zannetmiyorum Şimdi iade. Hande bir defa, o da yani Hande, kafası karışık bu dönemde. Çünkü gerçekten onun da yorulduğuna inanıyorum ben. Ama bu kız benim, bildiğim kadarıyla Ege taraflarında, Bandırma doğumlu diye biliyorum ben Hande Bravo, Erçel'i. Çok bravo. Evet, doğru mu, Bandırmalı mı? Bandırma var. Bandırma doğumlu. Ya Bandırma'ydı ya Gemlik, o taraflardan bir yerdeydi eğer Bandırma, yanılmıyorsam. Ha? Doğru mu? Bandırma, Bandırma. Bu yay burçlarında bir de böyle şey vardır, nasıl anlatayım? Maymun iştahlılık da vardır. Yani o diziden bu diziye gidebilir yahut yeni bir dizi içerisindeyken gelen teklifleri onları da olumlu olarak değerlendirebilir. Maymun iştahlı olduğundan dolayı tek bir kötü bir durumu söz konusu. Yayların biraz kinci olurlar. Yani eğer kırıldıysa bir yapımcıya ya da o dizi içerisinde oynadığı, oyun arkadaşlarına kolay kolay affetmezler. Çok net örnekleri var benim önümde. Ta 20-30 yıla öncesine dayalı. Anladım. Şimdi Yay burcu değil mi? 24 Kasım. Evet, yay burcu. Evet. Para parayı idareli kullanır mı yoksa savurgan mıdır? O konuda. Vallahi çok savurgan olduklarını söyleyemem. Yay burçlarının çünkü en belirgin özellikleri biriktirmesidir ve kötü günlerini düşünerek yastığının altına koymasıdır. O zor günlerinde ve o zor anlarında mutlaka o parayı çıkarır ve hiç ummadığınız bir anda size en büyük destek olan bonkör burçlardan biridir. Bakın, tutumludur, tutar ama onu güzel bir şeye değerlendirir ya da yatırım yapar. Aynen Hande Erçel'i tarif ettin. Yatırım yapıyor. Hiçbir savurganlığını da duymadım bugüne kadar. Hiçbir savurganlığını görmedim. Bindiği arabalar bile ölçülü. Mesela istese 30-40 milyon liralık o harika spor arabalar var ya, onlardan da alır, biner, göğsünü gere gere, hava güneşliyken üstünü açar, hava çiselerken kapatır üstünü, kıpkırmızı, altında İtalyan arabası asfalta yapışmış, basar gaza, istediği gibi de havasını atar ama hep ölçülü görüyoruz kendisini. Makul bir Bilal cipe abicim, biniyor. bir soru sormak istiyorum size. Siz aynı durumda olmuş olsaydınız aynı şeyi yapar mıydınız? Yani, böyle çok afaki rakamlar, paralar kazanıyorsunuz. Mesela örnek vereyim, Mert Ramazan Demir Evet, gibi. Bu evet. paralarınızı siz, nasıl, değerlendirirdiniz? Yani bir yatırım mı yapardınız yoksa yine günün koşullarında, işte, ben gencim diye gençlik havalarında son moda arabaya biner, Bebek sahillerinde mi otururdunuz? Nişantaşı'nda mı otururdunuz? Ne yapardınız? Ben sormak istedim size. İyi, güzel soru, güzel yaptın, iyi yaptın. Yani ben, mesela bir Jeep almazdım ama, kırmızı bir spor araba alırdım. Fakat çok pahalı bir araba seçmezdim. Çok güzel spor arabalar var. Yani o 25-30 milyona değil de 10 milyona alınabilecek Japon arabaları var mesela, spor, üstü açılabilen. Ben de Evet. mümkün olduğu kadar tutumluyum. Beğendiğim güzel bir model, renk,
Ama en pahalısı olanlardan değil, İtalyan almazdım mesela, İngiliz almazdım ve Bebek'te keşke otursam Bebek'te. Kızım orada oturuyor. Rumeli Hisarı'nda oturuyor ve denizi görüyor. Çok mutlu oluyorum. Rumeli Gidiyor, yani Boğaziçi Üniversitesi'nde mi okuyor acaba? Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuyor. Kızım Yeditepe Üniversitesi'ni bitirdi. İstanbul'da bir Amerikan reklam ajansında yönetici. E, Harika, süper. Evet, yazdığı, yönettiği reklamlar televizyonlarda oynuyor. Onun evine gittiğim zaman filan çok mutlu oluyorum yaşadığı ortamdan ama eee, orada bir ev almak tabii ki bizi çok aşar. Bir gazeteci, bir televizyoncu maaşıyla olabilecek bir Mümkün şey değil, yok. Hani, değil. Ama eee, Mert Ramazan Demir gibi kazansaydım elbette kaliteli bir yerde otururdum yani. İyi bir yerde otururdum ama elbette. Mert zaten kaliteli bir yerde oturuyor diye biliyorum. Çünkü, bütün gazetecilere ve bütün medyaya genelde hep Etiler ve çevresinde yakalanıyor, fark ettin mi? Oralara yakın bir yerde. Bence Nişantaşı'nda oturuyor gibi geliyor bana. Yanılmam pek. Şimdi Beykoz'da, şu anda Beykoz'da. Cihangir'de oturuyordu. En son ama Ama Cihangir'deki evi de duruyor. Cihangir'deki evi de duruyor. Şimdi Beykoz tarafında. Eee, Yani bir şey yo, yo, söyleyeceğim. Bu pardon, genç yaşta pardon, bu kadar pardon. başarıyı ben gerçekten tebrik ediyorum. Bu gencecik yaşta bu kadar başarıyı yakalayabilmek de gerçekten önemli bir şey. Evet, pardon, Beykoz dedim. Sarıyer tarafında. Sarıyer tarafında. Eee, peki bu doğum haritasına bakınca şimdi mesela bize Hande Erçel'e anlattın ya, doğum Evet. haritasına bakınca daha mı spesifik, daha mı kişiye özel yönlerini görüp anlatabiliyorsun? Tabii ki. Şimdi insanların doğum haritaları doğduğu an itibarıyla gökyüzündeki hep de söylerim o yıldızların ve gezegenlerin hareketleriyle birlikte bize doğru yönü gösterir. Mesela o haritanın içerisinde evler vardır. Detaylı bir şey tabii ki bu. Mesela üçüncü evi, sekizinci evi, birinci evi, 11. evi gibi. Tabii bu evlerin şimdi ben tabii ki özel bir gün bir yayın yaptığımızda hepsini tek tek anlatırım. Çünkü bizim vaktimiz kısıtlı. Magazinle birlikte astroloji yaptığımız için şu an detaylı anlatamam ama şöyle üstü kapalı anlatayım size. Şimdi bu, atıyorum mesela ben bugün saat, 12.40'da dünyaya geldim. Farz-ı misal 14.40'da dünyaya gelsem ne değişirdi? Aradaki 2 saatlik olayla açılar değişir, evler değişir, o yıldızın ve gezegenin ve gökyüzünün durumu değişir. Şimdi atıyorum 1'deki gökyüzüyle akşam 6'daki gökyüzü aynı değil. 6'da baktığınızda hava kararıyor, o zaman farklı bir gezegen etkisindeyiz ve hangi açılarla kim bilir? Çünkü bazen bazı dönemlerde o gezegenlerin girişleri de sert açıyla olabiliyor. Mesela Uranüs'ün altında kalmak ya da o Satürn bize destek veren, bize eğitici, bize yollar gösteren o sevgili Satürn de eğer gerçekten dünyaya gelen varsa hep üzülüyorlar ya, "Ah, işte mahvolduk, keşke Jüpiter'de de olsaydık." Hayır, böyle bir şey yok. Satürn'de doğduğunuz zaman size çok güzel imtihanlar, hayatı size öğretir, size hep bir şeyler verir, size yol gösterir, bir pusula gibi adeta. Ama diğer gezegenler için aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Mesela benim de en sevmediğim gezegen Uranüs'tür. Çünkü bu Uranüs geldiği zaman ya bir retroyla gelir ya bu Uranüs bize böyle bir felaketle gelir. Mesela ben şu dönemde inanılmaz gerginim. Hep böyle oturduğum zaman sanki bir yangın, sanki bir afet, sanki bir kötülükler doğacakmış gibi geliyor. Allah korusun. Ama Allah öyle göstermesin. geliyor. Yani mesela his geliyor içime. Diyorum ne olacak acaba? Bir bakıyorum falanca bir yerde yangın. İnan dün Çınarcık'tayım. Eee, öğle saatleri falandı. Bir an aklıma düştü. Dedim ki burada bir felaket oluyor galiba. Bir şey hissettim, bir karanlık çöktü içime. Burada olacak dedim. Önce bir deprem geldi, deprem bölgesi diye. Valla 1-2 saat geçmedi aradan. İnan buna. Çocuğun birisi ailesine sinirleniyor. Burada tekel bayinin sahibi benzinleri döküyor, yakıyor. Bu dönem çünkü biliyorsun ki Merkür Retrosu'nun bittiği dönem riskli bir dönem. Bu Afra için de geçerli, Mert için de geçerli. Ve çok başarılı olan ve göz önünde bulunan, toplum tarafından sevilen, sayılan, toplumun merak ettiği kişilik ve karakterlere yönelik olarak değişen bir olay bu. Gökyüzü onları daha çok etkiliyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Peki,
Peki İpekçiğim, bu konu çok derin. Yine devam ederiz. Evet. Hadi biraz da aşk konuşalım. Şarkıcı Kimin Simge aşkını Sağan, konuşacağız? şarkıcı Kimin Simge Sağan demiş ki aşk gelsin artık. 4 yıldır ruh eşimi bekliyorum. Ruh eşimiz olmayan insanlara çok takılı kalıyoruz. Ruh eşi nedir? Nasıl bulunur ruh eşi İpek? Yani ruh eşi yani bir türlü bulamıyor. biz hiç bulamayız yani. Çünkü Nasıl? Simge çok sosyal bir kız. Evet. Biraz uç noktalarda bir kız. Uçuk kaçık bir kız. Yani öyle Simge'yi ben çok beğenirim. Ne- Özellikle sesini çok beğenirim. Bir Evet. defa Simge öyle sanıyorum konservatuar mezunu. Bir Evet, dönem evet. Kıbrıs'ta çok takip Evet, evet, Eee, doğru söylüyorsun. yani aynı beyni, aynı fikirleri, aynı kafayı ve hayat standartlarının da aynılığını ortak noktada paylaşabilecek kapasiteye sahip beyne hükmeden demek ruh ikizi. Yani mesela ben film izlemekten hoşlanırım ama benim partnerim hoşlanmaz. Biz ruh ikizi olamayız, mümkün değil. Ruh ikizi sanki ikiz yani işte adı üstünde anladınız mı? Birbirine böyle yakın, birbirini böyle ne bileyim benzeyen, benzeşmiş insanlardan bir araya gelir. Peki Ama Afra bu ile kadar Mert ruh benzeyen ikizi mi? Afra ile Mert ruh ikizi mi? tabii ki ruh ikizi. Görmüyor musunuz? Yani illa birbirlerine bakın tipsel anlamda benzerlikten bahsetmiyorum ama fikirsel, beyinsel, kültürel frekansların bir arada olmasından bahsediyorum. Ben şahsen hayatım boyunca ruh ikizimi göremedim, bulamadım. Siz? Ruh ikizini ben buldum. Buldum. Şebnem, İpek seni sordu. Gel. Tarçın Bak benim sen ruh değil. ikizim de burada. Tarçın Lucy, sen değil. gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Tarçın da Gel. geliyor. Tarçın da geliyor. Tarçın çağırsana bir Bilal abi lütfen. Rica ediyorum. Yapma. Tarçın. 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 Tarçın Tarçın nerede? gelmiyor. 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 Bu da geldi. Çok Biraz canı enteresan. sıkkın. Nedense canı sıkkın. Yani Afra ve Mert ruh ikizi Ruh diyorsun ikizi. öyle mi? Ruh ikizi. Evet. Peki ruh ikizi insanlar zamanla aynı şeylerinden hoşlanmak, aynı filmleri sevmek, işte aynı sporları yapmak, aynı tatil türlerinden aynı ülkelere gitmek sıkılmazlar mı yahu? Yani biraz değişik olsun karşımdaki karakter. Zıt karakterler birbirlerini çeker Tabii derler mesela. birbirini çeker. Yani ruh ikizi demek her şeyin aynı olduğunu göstermez ki. Nasıl anlatayım? %90 ortak noktaların çok olduğunu gösterir. Ama bu tabii ki %100 olamaz. Ben inanmıyorum yani tam anlamıyla ruh ikizini bir insanın yakalayabileceğine inanamıyorum. Çünkü bu insanların doğduğu yer farklı, kültürleri farklı. Aynı yerde olması lazım, aynı okuldan mezun olması lazım, ailelerinin sosyoekonomik durumlarının ve frekanslarının aynı olması lazım. Eğitimlerinin aynı olması lazım, zevklerinin ortak olması lazım. Biri basketbol oynuyor, bir tanesi de folklor oynuyor gibi. Burada nerede Evet. ruh ikizliği? Mümkün değil. Cinsi ne kucağındaki bebeğin? Bu çok akıllı, bu Jack Russell. Çok akıllı bir köpek bu. Lucy çok akıllı bir kız. Lucy, Ama Lucy. Lucy tabii Lucy. Benim İspanyol mu kökeni? İspanyol mu türü? hayır İngiliz. İngiliz, İngiliz. Jack Russell İngiliz. Bir Ha, de kızı var çirkin değil. Ama ben çirkin olanı daha çok seviyorum. Çünkü benim böyle bir karakter yapım var. Azınlıkta olan ve itilip kakılmış canlılara daha çok ilgim var. Çünkü onu sokağa atsan kimse almaz çirkinliğinden. Ama bunu ben şimdi atayım herkes alır bunu. şimdi atayım herkes alır dedi. Almaz olurlar Herkes mı? Dünya çok güzeli zeki, ya. Dünya çok zeki. güzeli, dünya güzeli. Bu arada şu haberi de verelim. Dün Murat Cemcir'in sevilen oyuncu, komedyen Murat Cemcir'in yoğun bakımda tedavi gördüğünü söylemiştik. Bir iç kanama sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını söylemiştik. Bugün tedaviyi vücudu olumlu karşıladı arkadaşlar. İç kanama bağırsaklarda gelişmiş, divertiküler bir kanama diyorlar. Tıp dilinde divertiküler bir kanama ve hastanede yapılan açıklamaya göre kendisine uygulanan tedaviye cevap vermiş ve iyileşme sürecine girmiş. Hatta akşam saatlerine doğru bugün yoğun bakımdan çıkarıldığı haberi de geldi. Normal odaya alınmış Evet. ve bir süre daha
hastanede tedavisi devam edecek Murat Cemcir'in. Geçmiş olsun diliyoruz ki. Ah bir Fatih Ürek de çıkabilse yoğun bakımdan. İnanır mısın ağzımdan aldım Bilal abicim. Keşke böyle bir şans da Fatih Yürek'e vursa. İnan çok çok Keşke isterim. ya, Çok keşke ya. isterim. Öyle bir özledim ki onu kendisini. Biliyor musun? Geçtiğimiz sene konuşmuştuk ve bu yıl başında Kıbrıs'ta birlikte olacaktık. Çünkü hep aynı otele gidiyorum ve hep aynı oteldeyim yılbaşında. Her sene de o çıkıyordu. Ama maalesef, eee, bu sene çıkamıyor rahatsızlığından ötürü. Ne bileyim, Allah büyüktür diyorum, yine kurtaracaktır diyorum. Hani Allah'tan ümit kesilmez. Dua etmekten başka bir çaremizin olduğunu düşünmüyorum. Tarkan'a mı gideceksin bu yılbaşı Kıbrıs'a? Kime gideceksin? Vallahi, çok istiyorum ama o izdihamı benim yaşım kaldırmaz. Çok Çok kalabalık o. Yok, çok kaldırmaz benim yaşım. O izdihamı, o kalabalığı kaldırmaz. Eee, bilmiyorum, çok, teklif var, arıyorlar, Kıbrıs'tan, otellerden ama ben aslında ne istiyorum biliyor musun Bilal abi? Evimde tek başıma kutlamayı istiyorum. Ay Sıkılmışım. ne güzel. Cemaliyeciğim, canım benim, çok öpüyorum seni. Bak Kıbrıs dedim, Kıbrıs'tan çok sevdiğim bir kız arkadaşım var orada, Cemaliye. Cemaliye Hanım Kıbrısların merhaba. Londralıdır kendisi. Öyle mi? Londralıdır. Evet. Belki bu sene kendine bir ödül verirsin, Londra'ya gidersin. Yok be, gitmek istemiyorum Bilal abicim. İnan var ya artık yaştan dolayı biraz Estağfurullah. tükenmişlik sendromu da var bende. Yaptığım işten dolayı da yılları verdim bu işe. Artık yani yoruldum. Biraz da dinlenmeye ihtiyacım olduğuna inanıyorum. Evet, evet, fazla, doğru söylüyorsun. Zamanında çok gezdin, tozdun sen de zaten anlatıyorsun ara ara. Evet. Peki, bana soruyorlar, tutunamayan diziler Bilal Bey, şu dizi kaldırıldı mı, bu dizi kaldırılacak mı diye. Arkadaşlar bir listesini çıkardım. Hızla okuyorum, hızla. İpekçiğim müsaade edersen çok soru geldi çünkü. Tabii ki. Tabii ki. Tutunamayanlar diye bir de başlık attım bu şeye, habere. Peş peşe final kararı verilen diziler şunlar arkadaşlar. Kral Kaybederse 9 Aralık'ta son bölüm yayınlanacak. Çarpıntı dizisi 7 Aralık'ta son bölüm yayınlanacak. Bereketli Topraklar bitti. Aynadaki Yabancı bitti. Ben Onun Annesiyim 4. bölümde bitti. Can Borcu bitti. 2. sezona girmişti ama o da bitti. Aşk ve Gözyaşı Hande Erçel'in dizisi. Bu da yayından kaldırıldı biliyorsunuz arkadaşlar. Tutunamayan, kaldırılan diziler bunlar. Bu soruyu da cevaplamış olduk. Burak Özçivit'i beğeniyor musun? Burak Özçivit'i oyuncu olarak Beğeniyorum, beğeniyor beğeniyorum musun? tabii. Beğenmiyorum. Siz beğenmiyor musunuz? Yani başarısından mı, tipinden bahsetmiyorum ben. Şimdi senin beğeniyorum demen başka, benim demem başka. Sen beğeniyorum dersen Fahriye kıskanır karısı. Çok kıskanç olduğunu söylüyorlar. Yani benim dememden etkilenmez de. Ama sen peşin peşin hemen de söyledin. Tipinden değil dedin. Oyunculuğun. Söyleyeyim. Genel anlamda söylemedim çünkü tipi bana hitap etmez. Ben esmer erkek sevmem. Ama, Hı. şöyle söyleyeyim, başarılı olduğunu biliyorum. Daha çok genç, yani genç derken orta yaşlı, sanıyorum 40 yaşında falan. O Bir dönem yaşlarda. araştırdım yine. Hatta o Ee, da yay burcu, biliyor musun? evet. Yanılmıyorsam. Bir baksana bir doğum tarihine bakayım. 24 Yay 24 burcu diye Aralık. hatırlıyorum. Tabii 24 yay Aralık. burcu. Ay, bir dakika, 84 doğumlu. yay değil. Hayır, 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 Oğlak burcu o. Oğlak burcu mu? O, Evet, Oğlak Oğlak. bu Oğlak burcu şanslı mıdır? Şansı yüksek midir? İnatçıdır, çok inatçıdır, çok astığım kestiktir, kesin kararları vardır. Hayatından attı mı bir daha kolay kolay sokmaz. İkincidir, ama hayata çok bağlıdır, çok iyi insanlardır. Keçi burcudur yani Oğlak ama parayı çok sever. Saçma sapan şeylere harcar paraları. Ondan sonra, paracıdır. Yani maddiyata çok önem verir. Materyal onun için çok önemli bir şeydir. Yurt dışı tatiline gitmek ister, başarılı olamaz, hep yolları tıkalı kalır. O sadece hayatta var olmak için ama kendi kendine var olmak için yaşar. Ben bütün oğlakları tanıyorum, hiçbir oğlak burcu, Bilal abicim, birilerinin desteğiyle bir yere gelmez. Hep dikkat ettim, kendi iradeleri, kendi çalışmaları, kendi başarılarıyla bir yerlere gelir. O yüzden ben oğlakları çok başarılı buluyorum ve oğlakları da severim çünkü oturmuş bir karakteri vardır. Mesela bende af yoktur. Gerçekten.
Mesela bazı konularda affetmem ama çok, insanı çok ağır suçları da affedebilirim. Ama bir iki kriterim var, onları asla affetmem. Affetmeyip de hayatımdan çıkardığım insanlar olmuştur, bir daha almamak üzere. Ama tabii ki genel anlamda enerjiyle uğraştığım için affetmek zorundayım. Eğer onları affetmezseniz o enerjiyi gökyüzüne yayıp size mutlulukların gelmesini bekleyemezsiniz. Ama oğlakları severim. İstikrarlıdır yani. Yıldızname nasıl? Yıldızname ne demek Çünkü anlayabileceğimiz bir şekilde. Şimdi, Kısa Hilal abla, söylersen çok memnun olurum. Lütfen. tabii Evet. ki yıllardır. Bu arada Ümrancığım çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, eksik olma. Bu arada da alttan bir, takipçiniz yazmış ama ben Fransızca bilmiyorum. O yüzden de yorumlayamıyorum Bilal abicim. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir defa yıldızname bildiğimiz böyle fal gibi değildir. Doğum haritasından sonra eğer bir arada ikisi bakılırsa bunların bir takım Havvas ilmi denen bir ilim vardır. Eee, bu ilimle birlikte yola çıkarsın ve isimlerin değerleri vardır. Numeroloji dediğimiz şey. O değerlerle birlikte bakılan ve kesinlikle %100 çıkmasa da %98 diyeyim, doğruluk oranı olan senin hayatında geçmiş ya da gelecekte neler yaşayacağını gösterir. Ama ilk önce yaşadıklarını, sonra da yaşadıklarından dolayı yaşayacaklarını gösterir. Yıldızname böyle nokta atışları yapar. Bir tarot gibi değildir, bir kahve falı gibi değildir, sallamasyon değildir. Onda insan gönül gözüyle eğer hani derler ya gözü açık, üçüncü gözü açık falan, onların yorumlarıyla olur ama yıldızname öyle bir şey değil. Tamamen Peki. ebced hesabından ve değişik bir ilim var. Havvas ilminden bakılır. Peki bunu Detayını niye ben benim zaten Instagram'da sayfamda açıklıyorum ben. Danışanlarım da bana oradan ulaşıyorlar. Eğer buradan da dediğim gibi sizden de danışanlar yazıyor bana, soruyorlar ama, ben bazen yanıtlayabiliyorum, bazen yanıtlayamıyorum. Çünkü o kadar çok açıkçası vaktim olmuyor. O doğum haritalarını çıkarmak kolay iş değil. değil? Peki bunu niye sordum sana? Ünlüler çünkü çok yıldıznameye baktırıyorlar da onun için merak ettim sordum. Peki, şimdi, parayı sever dedin. Burak Özçivit'in burcu Oğlak burcu. Evet, Burak Özçivit de maşallah, çok güzel kazanıyor. Dün anlatmıştım, Rusya'da onu kadınlar kral seçti diye. Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz diye bir halk oylaması yapılmış. Bir etkinlikle ilgili. O etkinliğe evet. Burak Özçivit katılmadan evvel Burak bu halk oylamasında kadınların %90'ı Burak Özçivit'i seçmişler. Bu etkinlik şöyle. Bunu Rusya'da Burak Özçivit'in menajeri ve oradaki bir yerel organizatörle birlikte organize ediyorlar. Türk dizi müziği etkinliği. Bizim dizilerimiz çok seviliyor ya Rusya'da da ve çok güzel Evet, dizileri var ya. Mesela evet. Burak Özçivit'in daha önce oynadığı aşk dizileri var. Mesela Neslihan neydi kızın soyadı? Onunla oynadığı var, karısıyla oynadığı var filan. Onların Harika. arkada bir orkestra var orada Rus orkestrası. Onlar Evet. dizi müziklerini çalıyorlar. Burak Özçivit'in oynadığı ya da bir başka Türk oyuncusunun oynadığı ve Neslihan Atagül evet herhâlde ismi. Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'le de orada bir Rus çevirmenle söyleşi yapıyor. Karşısında 5.000-6.000 kadın. 2 ayda bir filan böyle bir etkinlik düzenliyorlar Rusya'nın çeşitli şehirlerinde. Şimdi en son etkinlik bu kral olduğu mesela ben Moskova zannediyordum. Moskova'da değilmiş. Astrahan şehrindeymiş Rusya'nın. Şehir şehir dolaşıyor ki her yerden parayı topluyor ve Evet. ne kadar almış biliyor musun? Bilmiyorum. Bir günlüğüne gitti geldi. Fahriye demiş ki etkinlik biter. Yatarsın sabah ilk uçakla gelirsin. 20 milyon lira bizim parayla. Bizim parayla 20 milyon lira civarında almış. Tek bir etkinliğe katılıyor. Düşün. Ne güzel para değil mi? Çok güzel para. Hak ediyorlar ama her zaman söylüyorum yani çalışan başarır. Zaten çalışmak başarmanın yarısı. Çalışmak ama bir de her şey birbirinin peşinden güzel bir şekilde geliyor yani. Bu bir yerde kısmet de şans da ya.
Yani bir dizi Yani ben çekiyorsun. hayır, hayır. Şimdi şans diye tabii ki bir şey var ama her zaman söylerim, Allah insana bir şans verir. Onu denermiş. Ama her insan kendi şansını kendi yaratır. Yani şans diye bir şey, olabilir ama bu milyonda bir olur. Yani insan hep de şanslı olacak diye bir kaide yok. İnsanlar kendileri bu şanslarını yaratırlar. Bu çocuklar boş çocuklar değil. Görmüyor musun Bilal abicim? Çalışıyorlar. Sabah akşam çalışıyorlar. Bunların hayatları hep setlerde geçiyor. Çalışıyorlar ve hiç boş durmuyor. Şimdi de tek kişilik bir, Evet, tiyatro sahneleyecek. Tek kişilik bir tiyatro, tek başına. Eee, Kendisini çok seven yabancı ülkelerde de gösteriler yapacak. İşte Rusya'da, Almanya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Arap ülkelerinde, ve Türkiye'yi de dolaşacak. Devamlı evet. çalışıyor, devamlı çalışıyor, üretiyor Burak Özçivit. Dediğin gibi benim zaten çok para var. Bana demin bir soru sordun ya, hani, nasıl arabaya binersin filan çok paran olursa. Mesela Burak Özçivit'in bir garaj dolusu otomobil, lüks otomobili var. Mesela o gizleyemiyor, şey yapamıyor, kendisini frenleyemiyor. O da o lüks araba da benim olsun, bu lüks araba da benim olsun. Bir de böyle bir Cem Yılmaz'da da var bu. Hatta Evet, çeşitli var ama çoğunda var. Sadece onda değil. Doğru. Popüler şarkıcılarda da var. Starların çoğunda da var. Ama ben, bilmiyorum, yani, ben yaşım ilerledikçe ne kadar markanın ve etiketin boş olduğunu, ne kadar böyle şeylerin müsrifçe harcamalar olduğuna inandım. İnanır mısın? Evet ama gençliğinde yapardın sen de herhâlde. Yani lüksü severim, markayı severdim. Evet, hâlâ daha tutkum vardır, severim ama şimdiki aklım olsa hiç öyle arabalara para yatırmazdım. İnan buna yatırmazdım. Yani ben de niye metrolarla, Marmaraylarla gitmeyeyim? Almazdım ki araba. Bu İstanbul trafiğinde mümkün değil, hiç almazdım. Almazdım yani. İşte arabanın içinde sıcak ortamda oturuyorsun, trafik olsa bile o koltukta oturuyorsun, telefonla konuşuyorsun, müziğini dinliyorsun, suyunu Ne oluyor? içiyorsun. Suyunu içiyorsun. Orada bir konfor alanın var senin. Bir arabanın içi de olsa ama Marmaray'da filan insanlarla beraber yolculuk ediyorsun. Hâlâ trafiğe rağmen özel otodan vazgeçmeyen bir sürü insan var. O yüzden zaten bu trafikle baş edemiyoruz. Metrolara E, rağmen. İstanbul trafiğinden nefret ettim ama şimdi artık herkeste araba var. Herkes. Ya ne olacak ki ben 10 milyonluk arabaya binsem ne olacak? Yahut da 1 milyonluk bir yerli arabaya binsem ne olacak? Hiç binmesem elektrikli o küçücük var ya, küçük arabalar, Reader'lar, Meader'lar. Evet, evet, Ona evet. binsem. Şimdi Evet, belli bir yaştan sonra insanın fikirleri çok daha başka oluyor, değişiyor, emin ol. evet. Ata biner misin sen? Eskiden binerdim, evet. Jokeydim eskiden, öyle. Ciddi mi Çok söylüyorsun? Bak, çok eskiden, 30-35 sene önce kadar gerçekten buradan annem de takip ediyor, izliyor bizi. Bir ara öyle bir merakım vardı. Evet, binicilik yaptım boyumdan dolayı. Çünkü benim boyum 1,50. Kilom da mütenasipti, binerdim eskiden. Seni lady gibi büyütmüş ailen ya. Hayır canım, öyle bir büyüme stili yoktu. Yani annem benim bu konuda çok hassastı. Mesela diğer arkadaşlarım benim, işte, ne bileyim, baleye ya da folklora giderken asla beni o konuda yönlendirmedi. Hiç sevmezdi, istemezdi. Derdi ki bir çocuk ne kadar bölünürse, atıyorum derslerine çalışırken bir yandan basketbol, bir yandan folklor, bir yandan bale, yok bir yandan müzik kursları, bir yandan yüzme, öyle 5-6 şeyde bölünmez. Önce ders, ondan sonra derdi, amacına ulaştıktan sonra seni yönlendiririm derdi. Yani tek bir şeye kanalize etmişti, o da müzikti. Müzikti. Acaba sen Bülent Ersoy'la ata binerken mi tanıştın? Ama Bülent binmedi değil mi hiç ata? At binemez değil mi Bülent? Abi nerede ne Binemez. alakası var? Bülent Bilemez. Hanım ya, He? Bilal abi öyle bir şey yok. Biz öyle tanışmadık. Biz uçakta tanıştık Bülent Hanım'la. Öyle mi? Birbirimizi çok sevdik, enerjimiz tuttu, zevklerimiz çok aynıydı. Kıyafet zevklerimiz, taş zevklerimiz, ne bileyim, konuşmalarımız, ortak yönlerimiz çoktur kendisiyle. Çok seviyorum kendisini ama, dediğim gibi Bülent Hanım'la yani öyle ata binerken falan hiç öyle bir şey olmadı. Uçakta tanıştık, sonra da dostluğumuz uzun yıllardır devam ediyor. Allah bozmasın. Geçen gün Teşekkür ederim. Kayseri'de bir seyirci onu çok üzmüş, çok sinirlenmiş. Neden Kadıncağız ben bilmiyorum. kadıncağız hayranları ondan, eksik kalmasın diye Kayseri'ye gidiyor, Anadolu'yu geziyor, konser veriyor. Orada
program sırasında birisi ileri geri devamlı konuşuyormuş. Sahnede Bülent Ersoy var ya, dinlesene Öyle şey kadını. Yüksek sinirlenir. sesle. Saygıya çok önem verir Bülent Hanım. Evet, İnanılmaz saygıya çok önem verir. Onun için önemli olan sevgi değildir. Saygı çok önemlidir. Çünkü kendisi de son derece insanlara karşı saygılıdır. Hatta hatırlar mısınız bilmem. Antalya'da açık havada bir konser olmuştu. Halk neredeyse linçliyordu Bülent Hanım'ı. Oysa o kelimeyi bana sarf etmişti. Çünkü bana espri yapmıştı. İnsanlar dediler ki halka söyledi dediler. Asla halka söylemedi. Onun benimle olan durumudur. Onu eleştirirsem o kelimesinden dolayı benim eleştirmem lazımdı ki. Kalktı da halka ne oldu onu da anlamadım. Yahut da halk için avukatlık yapanlara ne oldu onu da anlamış değilim. evet. Bu Kayseri'de de adam devamlı bir de argo filan konuşuyormuş yüksek sesle. Kadın şarkı söylüyor. Şarkının şeyi bozuluyor yani. Olur mu öyle şey? Yüksek sesle konuşulur mu sahnede Bülent Ersoy varken? O da sinirlenmiş. Yani Müziği durdurmuş. Çıkarın şu adamı demiş ya. Böyle saygısızlık görmedim demiş. yapar, çok asabidir. Saygı yani onun için saygı çok önemlidir Bülent Hanım için. Çok önemli değil mi? Evet. Evet. Allah Ama bir şey sağlık versin. mesela Bilal abi ben de mesela şunu söylemek istiyorum. Bazı konserlere giderim. Derler ki bana ya İpek beğenmedin bunu biliyorum ama saygımdan ötürü beğenmediğim halde otururum. Eğer çünkü o ilk şarkıda kalkar isem belli ki bir saygıdan ötürü bir şeye kırgın ya da kızgın olduğum için o masayı terk edişimdir. Dolayısıyla o ilk şarkıyı dinlerim. Kalkmaya hazırlanırken kendimi tutarım. Saygısızlık yapmayayım diye. Evet ve, beğenmesen bile kalır. Tabii bu çok önemli ya. Bu söylediğin o kadar önemli ki. Ajda Pekkan, o yüzden kardeşine darılmıştı Semiramis Pekkan'a. Kendisi sahnede 2 sene evvel Harbiye Açık Hava'da, Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın daha konseri bitmeden devam ederken, son şarkı filan daha yok ortada yani. İlerleyen saatler ama konser devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte en önde bir de oturuyor protokolde. Kalkıyor Semiramis Sekban ve orayı terk ediyor. Semiramis Pekkan ve Evet. konseri terk ediyor. Çıldırdı Ajda Pekkan. Konseri kesti. Söylemediğini bırakmadı. Ya bu ne saygısızlıktır filan falan diye. Hakikaten çok önemli ya bu senin dediğin. Önemli tabii. Çok Ama önemli. tabii ki sanatçıya illa bazı durumlarından dolayı saygısızlık yapmak istiyorsan zaten en ön masada oturup ilk şarkısında masayı toplu bir şekilde terk etmen ona yapılacak en büyük saygısızlıktır. Olmaması lazım. İşte Yapılmaması lazım. tabii. Demet Akalın sevdiğimiz şarkıcılardan Demet Akalın Sefo'yla, yeni bir şarkı yapmaya karar verdiler. Önümüzdeki ilkbaharda çıkaracaklar bu şarkıyı. Yerinde Dur şarkısı Sefo'nun yaptığı, Demet Akalın'la beraber söyledikleri 5 Çok ayda şanslı, çok şanslı Demet, çok şanslı kız. 5 ayda 230 milyon dinlendi, görüntülendi YouTube'da. Çok şanslı mı? Peki yani bu nedir ya? Bu nasıl Şanslı Demet, bir çok bir şanslı. Demet bir yıllar bir önce de Boğa burcu. astrolojinin prensesi olarak ne olur bana yorumlasana. Yani bu şans niye hep belli kişilerde var ya? Demet Akalın zaten son 25 senedir hep bir şans insanın yanında yürür ya. Hangi şarkıyı çıkarsa hit oldu. 25 yıldır. Demet'in şarkısı çıkmadan yaz gelmez diye de bir Bilal söz zaten var. çok şanslı. Nasıl? Yani Demet, ben uzun yıllardır tanırım kendisini. Bir defa burcundan dolayı çok şanslı. Boğa burcu şanslıdır, başarır, belli bir dönem durur, durur, duraksama dönemine girer, hiçbir şey icra etmez. Sadece Allah'a inanır o. Bir yerden bir şans öyle gelir ki onu tekrar alır, eski yerine geri çıkarır. O kendi isterse kendini duraksatır yahut da rutin olarak aynı yerde kalır. Ama eğer kendi isterse çok akıllı ve çok zeki olduğu için ve çok da inançlıdır. Spiritüele çok inanır çünkü ortak aynı televizyonda program yaptığımız bir arkadaşım, ona, danışmanlığını yapıyordu. Hep bana söylüyordu. Diyordu ki, "Ben hayatımda bu kadar gerçekten şanslı birini görmedim." diyordu. Enerjisi de çok yüksektir. Evet, atarlı tutarlı bir takım yerleri vardır. Boğalar çünkü öyle sakin değillerdir. Onu sinirlendirmeyeceksin. Sinirlendirirsen aman Allah'ım, sana neler yapar inanamazsın. Aklın yerinden çıkar yani. Ama çok şanslıdır boğalar. Parayı sever, parayı. Yaşamayı, lüksü, parayı. Hiçbir boğa parasız yaşayamaz. Mümkün değil.
23 Nisan 1972 doğumlu. Evet, Boğa burcu. Demiş ki evet, bu Sefo ile yaptıkları bu şarkı, rapçi Sefo ile yaptıkları bu şarkı bir evet. zirveye çıktıktan sonra Sefo beni şarkıları arka arkaya patlattığım 2016'daki şöhretime geri döndürdü. Şarkı globalde de büyük başarı yakaladı. Enerjimiz çok tuttu Sefo'yla. Şimdi yeni bir şarkı ilkbahar için hazırlıyoruz. Yalnız mesela Demet Akalın'la alakalı bir öngörüde bulunacağım. Evet, Belki bunu hiçbir kimse söylemedi, belki de danışmanları bile söylemedi. Demet Akalın Boğa burcu, ben de Boğa burcuyum. Çok ortak noktamız var kendisiyle. öyle. İnanılmaz ortak var. Mesela Mesela ayırt etmeden, yok efendim ne iş yapıyor, yok efendim, işte, ne bileyim, özel hayatı ya da cinsel tercihi hiç göz önünde bulundurmamaksızın yaptığım arkadaşlıkların neticesinde ister ben mutlu olayım, istersem darbe yiyeyim. O benim kendi özelim. Ama sonuç itibarıyla ortak yönüm çok. Demet Akalın, bakın bu şarkıyı yapacak Sefo'yla. Yaptıktan sonra bu yapacağı şarkı da bu Yerinde Dur şarkısından daha çok izlenecek, daha çok dinlenecek ve daha çok tıklanacak ve ondan sonra inanın her yerde bu yaz yine Demet Akalın çalacak. Demet Akalın bakın hiçbir zaman bitmez. Demet Akalın hiçbir zaman yok olmaz. Yok olsa bile yoktan kendini var eder. Boğa burcudur. Kaldığı yerden devam eder aynı hızla. Demet Akalın bu şansı, bu başarısı her zaman devam edecek diyor. Evet ve onunla ilgili çok değişik şeyler görüyorum Demet'le ilgili. Yani Demet öyle sıradan değildir. Demet çok durdu. 4-5 yıldır durdu. Hatta dedim ne oldu bu kıza ya? Yani gerçekten ne oldu? Acaba maddiyata mı ihtiyacı yok? Ama Demet Akalın zaten eşi çok zengin. Yani eşinin varlıklı olması ve Demet Akalın'ın da varlıklı olması. Mutlu da bir evliliği var. Vallahi billahi Demet'i ben takdir ediyorum. İnşallah da bu çıkaracağı Sefo ile birlikteki bu yapacakları klipte de muvaffak olurlar. Çok daha yerlere gelir. Bunun başarının yaşla hiç alakası yok. Diyorlar ya artık yaşını başını. Hayır, ben buna katılmıyorum. Nice yaşlar var, neler yapıyorlar, neler icra ediyorlar. Demet Akalın bu başarısını devam ettirecek diyor astrolojinin prensesi İpek Canbulat. Peki Sefo için ne diyeceksin? Bu rapçi Sefo'da bir çıktı pir çıktı. 2-3 sene evvel piyasaya aman Allah'ım milyonlar, 10 milyonlar, 50 milyonlar tıklanma sayısı şarkılarının. İşte bak Demet Akalın da tekrar yıllar sonra zirveye çıkardı yaptığı şarkıyla birlikte düetle. 16 Mart 1998 doğumlu. 16 Mart ne Balık burcu? burcu, balık burcu. Balık burcu. Kim balık burcu? Kim? Sefo. Bu Şefo. rap Balıkla müzikçi. kova anlaşır. Bir de pardon, özür. Balıkla boğa anlaşır mı? Yani şimdi biz Sefo'yla bir Evet. elmayla aynı, mukayese edelim. Şimdi Demet baskın karakter, öbürü balık duygusal. Başarılı, üretken. Boğa ise tetikleyen, tetiklenilen. Aslında balık saf, sakin, temiz duygulu ama tetikliyor boğayı. Boğada da inanılmaz şans, zeka var. Bunu değerlendirip yoluna çıkıyor. Öyle muvaffak olurlar ki arasan, hani demin dedik ya ruh ikizi diye. Aslında Sefo'yla Demet ruh ikizi gibi. Ha, Çünkü Şebnem geldi. Şebnem ruh ikizi diye sordu. Ruh ikizin var mı senin? Buldun mu dedi hiç şimdiye kadar dedi İpek. Evet, evet. Ben de seni söyledim. Ah canım Şebnem benim, dedim. kıyamam sana. Yok kıyma bana da yani ay Bilal abi Şebnem Hanım'ı çok bak tanımıyorum ama evet, gerçekten çok seviyorum. Çok iyi niyetli bir kadın o. Çok saf, çok sakin, çok aklı başında. Yani nasıl durgun ama çok bravo. böyle analiz eden. Bilmiyorum burcu neydi? Başak. Başak. Tamam işte doğru. Toprak grubu üretkendir de zaten çok da böyle alttan alır bazı şeyleri. Ama Evet. onun da böyle bir yapısı bir anda böyle fırladığı zaman hiç önüne engel olamazsın onu da söyleyeyim. Ya İpek Hanım ben de sizi çok seviyorum. Bayılıyorum yorumlarınıza. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Eksik olmayın. İpek 10 numara yorum yaptın biliyor musun Şebnem'le ilgili şu anda. Bütün söylediklerin Çok doğru. şu anda %80 sinirlendiği zaman onu sen tutamazsın. Mümkün değil. Ve aynı zamanda da tatilleri, Aynen. seyahatleri çok sever ama maalesef sen evcimensin. Dolayısıyla çok fazla bir yere çıkmayı sevmiyorsun. Evi seviyorsun sen Bilal abi. Çok seviyorum. Dolayısıyla orada anlaşamayabilirsiniz o noktada. Çünkü o biraz gezmeyi, sosyalleşmeyi, dışarılara gitmeyi ister. Sen ise ket vurursun, engellersin onu. Benim yükselenim yengeç. Ondan mı acaba?
Tabii evcimensin. Evet, ondan tabii ki ailecidir, ailevidir. Yani temiz ruhludur biliyor musun yengeçler? Benim babam da yengeç. Ben hayatımda öyle ev erkeği görmedim. Babam gibi iyi bir ev erkeği görmedim. Evet, Üretken, çoluğunu çocuğunu yani ben böyle bir baba, ben öncelikle öyle anne babaya sahip olduğum için çok şanslıyım. İnşallah herkesin de annesi babası da öyledir. Anne babalar çok değerli ve kıymetliler. doğru, Belli bir yaşa gelince onların değerini anlıyorsunuz Bilal abicim. O yüzden doğru. dolayı dediğim gibi babamın burcunu ben seçmedim ama babam da şanslıydı ki yengeç burcu. Evcimen olur, evine inanılmaz derecede akıtır. Onun için önemli olan eşi ve çocuklarıdır. Dış hayat onun için hiç önemli değildir. Hiçbir ehemmiyeti yoktur yani. Aynen ben işte. Bu ben. Bu ben. Çok doğru. İyi ki doğdun Afra Saraçoğlu diyoruz. Işığın, Sema yeteneğin ve enerjinle nice 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 yıllara diyoruz. Ve Türkiye'nin en güzel, en yetenekli oyuncusu bana göre Afra Saraçoğlu ve milyonlara göre. Ee, Yakın arkadaşı Yeşim Yeşilçimen ona çok güzel bir sürprizle kapısına pastayla gitmiş ve Afra da bunu paylaştı bugün. Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu bu gece doğum gününü sır gibi saklıyor. Kimle, kimlerle, nerede, nasıl kutlayacağını ama tabii ki bizden bir şey kaçmaz. Biraz sonra onun haberini bekliyoruz, alırız diye düşünüyorum. E, Afra Saraçoğlu'nun doğum e, günü nerede yapacak onu da bilmiyoruz. Bir bilgin var mı? Magazinci olan sensin Bilal abicim. doğru, Yani doğru, bir doğru, doğru. Evet, biraz sonra onun bilgisi gelecek. Biraz sonra ama programa yetişmeyebilir. Olsun, yarın konuşuruz. Afra tamam. Saraçoğlu, e, şimdi bu Abi dizisiyle ilgili çok büyük sıkıntılar var arkadaşlar. Abi dizisinin yönetmeni de ayrıldı. Yönetmen deyip geçmeyin. Taylan biraderler çok başarılı. Bunlar ikiz kardeşler biliyorsunuz. Çok iyi yönetmenler. O dizide bir uğursuzluk, bir tatsızlık, bir keyifsizlik var. Çekilen şimdiye kadar çekilen bölümlerin 3 ya da 4 bölüm olduğu söyleniyor ama yeniden yeni bir yönetmenle yeniden dizinin sıfırdan çekileceği de konuşuluyor. Doğru mu değil mi emin değilim ama böyle iddialar da var. Ve Kenan İmirzalıoğlu'nun geçen gün burada bazı sahneleri beğenmediğini, yeniden çektirdiğini, senaryoda çok değişiklikler, sık değişiklikler yaptırdığını, 7 yıl aradan sonra yeni bir ilk kez bir diziye başlayacak, yeniden oyunculuğa dönüyor. Herhalde kendi içinde de bir mücadelesi var kendisiyle Kenan İmirzalıoğlu'nun. Kolay kolay da bir şeyi beğenmiyor. Başarısız olursam bu bana mal olur diye mi düşünüyor acaba? Ve dizide yani böyle bir tatsızlık sürüyor gidiyor. Görüntü yönetmeni ayrıldı mesela ayrıca. Görüntü yönetmeni Burak Kambir bıraktı diziyi. Geçen hafta da senaristlerden, 4 kişilik senaryo ekibinden çok önemli bir isim Melih Öz Yılmaz ayrıldı ve ayrılırken de istediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için Abi projesinden ayrılıyorum demişti. Hatırlarsanız Abi dizisinin bir afişi yayınlandığı zaman bu ne kadar çirkin bir afiş demiştim ben. Nasıl saçma bir afiş demiştim. Hatırladım, biliyorum. Çok Evet, eleştirmiş. Ama evet, bazıları da güzel olmuş demişti. Ben de bugün bir magazin sayfası Instagram'da gördüm. evet, Bu yayın yani bu dizinin tutulmayacağı konusunda, yaşlarının birbirine orantılarının olmadığını, birbirlerine uyum sağlamadıklarını ve aynı zamanda bu dizinin çok da fazla izlenilmeyeceğini, başlamadan biteceğini duydum. evet. Eee, ve şey demiş ki Kenan İmirzalıoğlu ben bu yönetmenle çalışmam dedi. Büyük bir ihtimalle iddialar bu şekilde ama Cem Karcı'yı istemiş. Cem Karcı'yla Kenan İmirzalıoğlu bundan 10 sene evvel çok sevilen bir dizide birlikteydiler. Karadayı dizisinin yönetmeniydi. Bergüzar Korel, Kenan İmirzalıoğlu. 3 sezon büyük bir reytinge ulaşan 3 sezon devam eden Karadayı dizisinde Cem Kara'yı demiş istiyorum yönetmen olarak demiş. Cem Kara da yine bu yapım şirketinin bir başka dizisi Sahipsizler'in yönetmeni. Sahipsizler'i yarım bıraktı. Sahipsizler dizisinden ayrıldı. Bugün Kenan İmirzalıoğlu'nun, Afra Saraçoğlu'nun bu dizisine geldi. Yönetmen olarak atandı. Sahipsizlere başkasını bulacak yapımcı.
Böyle bir karışıklık var. Afra Saraçoğlu'ndan uzak dursun bu tatsızlıklar, karışıklıklar. İnşallah İnşallah, inşallah, Afra'yı inşallah. sen nasıl görüyorsun? Nasıl? Yani bir karamsar bir şey, Bir defa bulut var. Afra'nın Kara bugün bulut. doğum günü olduğu için enerjilerinin çok yüksek olduğuna ve bugünün çok mutlu olduğuna inanıyorum. Evet. Afra ile ilgili eğer, yorum, durumun sonuna bırakmadıysan şu an itibariyle anlatabilir miyim Anlat, lütfen müsaadenle? anlat. Lütfen anlat. Evet. Afra'yla, bugün doğum günü olduğu için bir defa tam inanılmaz retro bitti. Retro bitti ve dolayısıyla Afra'nın hayatıyla ilgili şu an itibariyle bir yükseliş söz konusu. Ama tabii ki bu dizi için değil. Sonuç itibariyle bu dizi tutmaz ama başka bir diziye girebilir. Mert'le tekrar başka bir yerde oynayabilir. Önü o kadar açık ve aydınlık ki. Bir de şu dönemde yılbaşına kadar olan burçlar içerisinde, Afra'nın birtakım niyetleri, hedefleri var. Onlara sahip olacak. Çünkü bakın biz eski bir yılı geride bırakıyoruz. Tam yeni yıla yüksek frekansla ve yüksek enerjiyle başladığımız sırada Afra'nın kim bilir ne hayalleri, ne niyetleri ve gerçekten acaba, ne umduğu olacak. Ben inanıyorum ki bugün doğum günü. Öncelikle kendisine buradan mutlu yıllar, mutlu seneler, nice yaşlar diliyorum ve en güzel yaşı olur inşallah. Allah önce sağlık, sonra bereket ve başarı diliyorum kendisine. Ondan sonra da zaten özel hayatında mutluluk, iş hayatında da, daimiyatlık izliyor. Yani daimi olsun. Belli bir noktada diğerleri gibi durmasın ama o kız çok başarılı bir kız. Göreceksin çok güzel yerlere gelecek. Mert acaba bugün kafama o sarıldı ve sordum. Mert görülecek mi? Daha önce de konuştuk. Ne dedik? Mert görülmez. Çünkü Mert dizi içerisinde olduğu için doğum gününde görülemeyebilir. Ama gizli bir hediye gelebilir. Bak dikkatle dinle. İsimsiz çiçek, isimsiz bir hediye. Bunlar gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Kafamızda muamma ve soru işaretleri olabilir. Acaba Mert'le Afra'nın durumu nedir gibi. Ama bir doğum günü kutlaması ve güzel de bir hediye bekliyorum ben Mert'ten Afra'ya. Afra bugün çok mutlu. Hatta inanılmaz o gözlerinin o renklerinden akacak olan gözyaşları da olacak. Mutluluktan olacak bu. Bir pasta kesilecek ama bu pastanın, verdiği enerji ona çok büyük bir şans, çok da büyük bir mutluluk sağlayacak. Afra için yeni bir başlangıçtır bu doğum günü. Yani sanmayın ki yani eski yılda kalan kötü bir enerji. Hayır. Yüksek frekansta bir enerjiyle yeni yıla giriyor. Neler duyacaksınız daha? İnanamayacaksınız. Benim bu sabah duyduğum Afra'nın hediyesi bugün gün içinde Mert'in hediyesi Afra'ya gönderilecek diye duydum. Evine gönderilecek diye duydum ama hediyenin ne olduğunu tabii ki hiç kimse bilmiyor ama gün içinde gidecek diye gitmiştir herhalde çoktan. Fakat şeye Çoktan gitmiş katılıyorum. zaten. Bir defa, bakın arkadaş hediyeleri doğum günü sırasında verilir Ama ama özel evet, hediyeleri doğum günü olmadan, pasta kesilmeden verilir, unutma. bravo. Bu işleri Ayrıca ben anlatmam sana yani erkek adamsın Bilal abi sen yo, bilmelisin estağfurullah. bunları. Estağfurullah. Şebnem de beni çok iyi biliyor. Bunları ben tabii zamanında Şebnem'e bu jestleri çok yaptım ve hala yapmaya devam ediyorum. Ne Eee, kadar güzel, ne kadar kendimi güzel. Çok kendimi övmek şanslı, çok şanslı Şebnem Hanım. kendimi övmek gibi olmasın. Ama bugün Mert Ramazan Demir Afra'yla akşamki kutlamada tabii ki aynı ortamda olamayacak. Çünkü onların birlikte görünmesi Kesinlikle olmayacaklar. Ama mümkün değil. biliyor musun? Beynimden geçirmiyor değilim. Acaba diyorum gerçekten doğum gününe ya 5-10 dakikada olsa uğramaz mı diye düşünmediğim de oluyor yani. Şöyle kafamdan geçiriyorum. Tabii ki, uğramak ayrı bir şey. O doğum gününde bulunmak ayrı bir şey. Bunu unutma. Tabii Ki tabii. uğraması için elimden bir enerji yapıyorum, istiyorum yani. Ama gazeteciler de orada olacağı için uğramaz bence. Nasıl olsa sonrasında beraberler. Şunu söylemek istiyorum bir de, sana da bunu sormak istiyorum. Şimdi Mert Ramazan Demir önceki gün Sarıyer'de bir ehliyet kursunu bitirdi. Motosiklet kullanmak için A sınıfı ehliyet aldı. Zaten otomobil kullanıyor, ehliyeti var da motosikleti de dahil etti o ehliyetine. Ve çok da parası olduğu için, çok da sevdiği için sürati, hızı en güzel, en hızlı giden, en güçlü motoru aldı kendisine. Yahu Allah aşkına ya, daha biraz evvel okudum
Kolombiya, Güney Amerika'daki Kolombiya'dan bahsediyorum. En ünlü influencer'ı motor kazasında bugün dünya güzeli bir kız vefat etti. Allah aşkına iki tekerleğe güven olur mu ya? Yani Mert, Ben hiç Allah sevmem korusun motosiklet Mert'i ama kullanan yani motosikleti de bu ne sevmem. ya? Pardon efendim? Eee, Bilal abicim, şimdi Mert'in, yaşı icabıyla genç olduğu için biliyorsun adı üstünde delikanlı. Yani bu yaşlar biraz, riskli yaşlar. Dolayısıyla zaten bu yaşlarda motosiklet kullanır. 40 yaşında kullanacak hâli yok. Evet, çok tehlikeli. Hiç sevmem. Özellikle İstanbul'da da hiç sevmem. Sevmedim de. Çok yıllar önce ben de sahiptim buna, belki 30 sene önce ama hiçbir zaman böyle bir özel ilgim olmadı. Eee, Yani yanlış yolda. Dilerim ki bir an önce ailesi en azından tepki gösterir, o motosikleti almadan da satar. Öyle düşünüyorum yani. İnan bunu laf olsun diye söylemiyorum. En az 5-6 tane çok çok iyi tanıdığım insanı yıllar içinde motor kazasından kaybettim. Bütün samimiyetimle Aynı söylüyorum. Bir Ben tanesi de aynı mesela bir tanesi İstanbul'u bilen herkes bilir. Dolmabahçe'de İnönü Stadı'yla Dolmabahçe Sarayı arasında o muhteşem kavak ağaçlarının, çınar ağaçlarının olduğu yol var ya. O Evet. harika yol Ortaköy'e kadar uzanan. Bir arkadaşım yıllar önce, 40 sene önce o yolda çınar ağaçlarından birisine yapıştı. Çok süratli, çok hızlı gittiği için vefat etti. Arkasındaki kız arkadaşıyla beraber. Afra sakın binme. Sakın Mert'in arkasına binme. Allah Mert'i de korusun, seni de korusun ama çok tehlikeli ya. Vallahi çok Tehlikeli. tehlikeli ya. O yüzden Yok hani ekmeğini çocuklara kuryeler için beslemek. falan demiyorum. Ekmeğini ondan kazananlar için demiyorum. Onlar öyle çılgınlık yapmazlar. Ekmek parası. Ama zevk için motora binenler her zaman tehlikeyle karşı karşıya. Onu söylemek istiyorum. Bak yazıyor burada, bak uzay hepari diyor. Uzağa gitmeye gerek yok ki Bilal abi. Uzay Tabii, hepari. tabii uzay yaparı mesela en basiti. En basiti uzay yaparı. Yani Allah korusun ama ben hiç hoşlanmadım Mert Ramazan Demir'in bu böyle bir zevki olmasından. Merak etme, üzülme, öyle bir enerji yapacağım ki o motosiklet ortadan kalkacak, satacak normal bir araba. Yani zaten binek arabası vardır, onun olmaması imkânsız. Var. Çok güzel bir Tabii cipi var. canım, Bir tane yani de o zevk için almıştır ama satacak onu. O bir heves, heves. Bak heves nedir? Gelip geçici bir şeydir. Heves. öyle olduğunu ümit ediyorum ki onun ailesi de çok aklı başında insanlar. Annesi, babası çok muhafazakar ve düşünceli insanlar. Herhalde onlar karşı çıkarlar dediğin gibi. Ama onların motoruyla kurye motorlar farklı birer bir. Yani motorun çok pahalıları daha komplike. Komplike ama yani sonunda 240 kilometre falan hıza ulaşıyor. 280 kilometre. O Mert'in tercih ettiği 8 silindirli motor. Çılgın bir şey o ya. Çılgın bir şey ya. Allah Ne korusun ya. ben yani bu bildiğimiz bir marka mı? Ne? Harley Davidson falan mı? Ne? BMW diye duydum. BMW diye duydum. Yani Mert ne yapıyor? Ben anlamadım. Mert hepten uçtu bu aralar. Yani kafası gitti çocuğun. yani canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Bir saati A, geçtik. rica ederim. Valla onur verdiniz bende. Açık konuşmak gerekirse ben çok mutluyum sizinle yayınlarımdan. Bir Sağ ol. defa son derece, sizin en azından takipçilerinizle birlikte burada dost olduk, arkadaş olduk. Çoğu beni eklediler, soruyorlar, yazıyorlar. Özellikle Afracılara da buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Ben salı ve cuma günü Bilal Özcan'la birlikte programdayım YouTube'da ama onun haricinde ulaşmak çok zor değil. Instagram adresinden İpek Astro yazabilirsiniz. Astroloji uzmanıyım. Dediğim gibi hepinize ben, güzel bir hafta diliyorum. Her şey dilediğiniz gibi gönlünüzce olsun. Yeni yıla giriyoruz zaten. Sormuşlar alttan, "Neden kafanızdaki kirazlar böyle?" Hayır, bu yeni yıl şeyi, yani objesi olsun diye taktım. Hepinize de inşallah bereket getirsin. Zaten yılbaşı üzeri bir yayın yaparız. En azından yeni yılda neler yapmaları gerektiğini Tabii. izleyicilerine takdim ederim, anlatırım diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum, Efendim. hoşça kalın. Teşekkür ederiz sevgili İpek. Dostlar, özel üyelerime de bir merhaba diyeyim. Dilek Şenyurt yayın içinde yayın çok hızlı aktı ve çok güzeldi sohbet. O yüzden bölemedim. Dilek Şenyurt çok teşekkür ederim. Özel abonem katıldığın için. Dilek'i gördüm. Yusuf Dündar yoktu diğer özel abonelerimden. Samiye Yüksel de burada göremedim.
Nelly Manzano bugün uğradı mı Caner? Arjantin'den Nelly Manzano uğradı mı? Burada mıydı? Moderatörüme soruyorum. Ve Delfina Di Masio Şili'den Delfino Di Masio. Onlara da teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Dostlar, beğen yaparsanız memnun olurum ve abone olup izlerseniz daha çok mutlu ederseniz. Bak uğramış. Selamlar olmuşum. Canım kızım beni izliyormuş. Defne Dönmezer. Buradan da ona selamlar gönderiyorum. Defnem benim. Defne selamlar. Evet Defne Caner. aslında ders çalışsan daha iyi olmaz mı yavrum? Caner uğradı diyor Delfina Di Masio için. Nelly Manzano, hola. Hola, hola desde Arjantin, hola. Nelly Manzano geldi, merhaba dedi. Duydu kendisiyle ilgili konuştuğumuzu. Nelly de Arjantin'e çok selamlar. Ve dilerseniz sizler de özel abonem olabiliyorsunuz, özel üyem olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar, katıl butonuna basıp oradaki yönlendirmeleri takip etmek. Dilerseniz katıl butonundan diğer aktivitelere de katılabiliyorsunuz ve tekrar söylüyorum, abone olarak izlerseniz de mutlu olurum. İpekciğim, sevgiler. Şebnem Hanım'a selam, sevgiler, iyi akşamlar Hadi diliyorum iyi Bilal abicim. akşamlar. Hoşçakalın. Bye. İyi akşamlar. Caner iyi akşamlar. Değerli dostlar, izleyenler iyi akşamlar hepinize. Görüşmek üzere.